Sessiz anlaşma şu demek. Bir derede akış var. Çakıl taşlarıyla topladınız. Orada bir çağlayan yaratırsınız. Deredeki akışı bozmamak için anlaşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Erkek genelde evlilikte sorun çıkmasın diye bir şey konuşmaz. İletişim kuran kadındır aslında. Ve problemi çıkaran da kadındır aslında. Çünkü adam konuşsa sorun, konuşmayınca da bu benimle hiç konuşmuyor sorun. Yani o yüzden iletişim dilini her zaman kadının başlatması ve bunları kadının konuşması daha akılcı olur. Aslında kültürel, yani aileden miras gelen sessiz anlaşmalar. İşte bayram kahvaltısı. Evet, sürekli senin annene gitmek istemiyor olabilir. Yani 20 sene aynı şeyi yaşamak istemiyor olabilir. Bu konuşularak çözülmesi gereken bir şey. Pozitif anlaşmaları yapabiliriz ama negatif sessiz anlaşmalar yapmamayı ben tavsiye ediyorum. Yasemin hocam, ben birkaç kere söyledim. Sonra artık yani sustum, kabullendim. Kabullendin mi? Kabullendim. Senin için sorun teşkil ediyor mu? Ediyor ama sesimi çıkarmıyorum. Senin için sorun teşkil ediyorsa, o da bunun farkındaysa bu bir sessiz anlaşma. Evliliğin diğer bir hassas konusu, diğer bir hassas denklemi. Bomba. Çünkü bir gün o anlaşmaların hepsi böyle masaya gelecek. Böyle üst üste bir sürü anlaşma. Ben bunu söylemiştim, halletmemiştim, bunu söylemiştim, önemsememiştim, bu olmuştu. Evlilik bir günlük bir şey değil ki. Onlarca yıl sürüyor ve birikiyor. Bir sürü sessiz anlaşma. Şimdi bu ne zaman başlıyor? Ta flört döneminde başlıyor. Çünkü biz şöyle öğreniyoruz kültürel olarak. Kızım, bir elini göster, bir elini gösterme. Biz saklamayı öğreniyoruz bir kere. Dolayısıyla sırf artık huzur bozulmasın, mutsuz olunmasın diye erkek de yapıyor bunu, kadın da yapıyor. Farkında ikisi de konunun, sorunun. Hoşlanmıyorum, hoşlanmadığım bir durum yaşıyorum. Hoşlanmadığım bir durumu yaşıyorum ve bunu artık dile bile getirmiyorum. Ya bir gün şunu söyleyeceksin. Bu topladım. 5 kalem problem var yani. Çünkü ben kendimi özgür ifade edebildiğimi düşünmüyorum. Çünkü beni anladığını düşünmüyorum. Yani sessiz anlaşmaların evlilikteki hassas denklem, yani bir konu olmasının sebebi anlaşılmadığını düşünmesi. Kadının veya erkeğin. Yani günün sonunda sessiz anlaşmaları yapa şunu söylüyorsunuz. Sen beni anlamıyorsun. Hayır. Sen bana hiç kendini doğru düzgün anlatmadın. 1. Net olmadın. 2. Sen kendi probleminle ilgili konuyu geçiştirdin. Çok acayip değil mi? Yani sen evliliğin probleme girmesin diye konuyu sümen altı yapıp tamam ya aman bir daha söylemeyeyim sorun çıkmasın diyorsun. Bak ya orada aslında bir fedakarlık yapıyorsun kendince, değil mi? Bir özveride bulunuyorsun. Günün sonunda senin karşına bu şöyle bir problem olarak geliyor. Sen hiç net olmadın ki yani. Bunun bu kadar büyük bir problem olduğunu ben bilmiyordum. Mesela bayramlarda mesela ilk kimin evine gidileceği bir Tabii. şey vardır ya. Evet. İlk erkeğin ailesinin evine Evet. gidilir. Bu sessiz bir anlaşma Evet, mıdır? bu sessiz, Yani bunu herkes sedasız bilir aslında yapılmış bir bayramdan anlaşma. önce. Evet. Bayram sabahı kalkılır, Evet. gidilir. Sonra erkeğin ailesine gidilir. Hiç sorulmaz. Bunu istiyor musun, istemiyor musun? Bu bayram gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Veya benim anneme gitsek bu bayram. Böyle bir şey yok. Veya benim o yengemle görüşmek istiyor musun, istemiyor musun? Hayır, erkek biliyordur yengeyle görüşmek istemediğini kadını. Ama kadın gider. Bunu mevzu bile etmez yani. Ve gider, somurtur, eve gelinir. Der ki sen niye somurttun der. Bir de bununla ilgili sorgulamalar falan oluşur. Sanki hiç böyle bir anlaşma yok ortada. Peki hocam, yani bu saate kadar birikmiş olan sessiz anlaşmaları nasıl düzelteceğiz? İletişim. Yine iletişim. Konuşun. Biliyor musun, ben aslında artık her bayram sabahını aileni çok seviyorum. Onlara ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Ben de senin ailenle birlikte olmak istiyorum. Ama her bayram sabahının ilk kahvaltısını ailenin evinde geçirmek gerçekten istemiyorum. Kendi çekirdek ailemde bunu yaşamak istiyorum. Çekirdek aile olmayı başarabilmek, kendin olmayı başarabilmek. Elbette bizim törelerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz falan var da orada bir sessizlik olmaması gerekiyor. Eşimin de kendi içinde biriktirdiği sessiz anlaşmalar var. O da onları biriktirip bana patlıyor. Ben bu durumda ne yapabilirim? Şimdi artık eşinin de kendi içinde biriktirdiği sessiz anlaşmaların
farkına vardığına göre, bunu idrak ettiğine göre oturup konuşacaksın. Lütfen benimle ilgili, benim yaptığım ama senin beni kırmamak adına, evliliğimize zarar gelmesin diye veya boş vermek veya ama şimdi bu tantanayla uğraşmayayım, bunu konuşmakla boşu boşuna vakit geçirmeyeyim. Hatta bazen öyle enteresan şeyler oluyor ki unutuyoruz yaptığımız anlaşmayı. Gerçekten unuttuklarımız var. Sonra bir gün belli bir yaşa geldikten sonra tak diye ortaya çıkıyor. Diyor ki ben aslında bundan hoşlanmıyordum falan diyor yani. Yani bunları İki tarafında, yani kadın yine burada, kadını görevlendirecek olursak, kendi sessiz anlaşmalarını konuşmak ya da karşı tarafın sessiz anlaşmalarını öğrenmek senin elinde. Çünkü evlilikte iletişim dilini kadın aslında başlatıyor. Kadın daha sosyal bir varlık. Sürekli bıt 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 konuşuyor. Gerçekten erkeği ilgilendirmeyen şeyleri konuşacağımıza, onunla özel bir vakit, alan ayırıp, onunla evliliğiniz üzerinde bir tasarım yaptığınızı düşünerek, evliliğinizin bir iyileştirme süreci olduğunu düşünerek, onunla bunları konuşabilirsiniz. Konuşmayı arzu edebilir. Yine sizi kırmaktan korkuyor olabilir. Bu arada erkekler anneden korkmayı öğrenerek büyüdükleri için, daha doğrusu korkmayı demeyelim, kırmayı. Erkek de tabii ki tırnak içinde söylüyorum. Son yıllarda hatta yaşadığımız çok önemli şiddet problemleri ayrı, onları ayrı tutuyorum konulara. Fakat erkek genelde evlilikte sorun çıkmasın diye bir şey konuşmaz. İletişim kuran kadındır aslında. Ve problemi çıkaran da kadındır aslında. Çünkü adam konuşsa sorun, konuşmayınca da bu benimle hiç konuşmuyor sorun. Yani o yüzden iletişim dilini her zaman kadının başlatması ve bunları kadının konuşması daha akılcı olur. Peki bu sessiz anlaşmalar bize biraz da miras mı kalıyor hocam? Aslında kültürel, yani aileden miras gelen sessiz anlaşmalar, kültürel sessiz anlaşmalar. Mesela İşte bayram kahvaltısı. Evet, sürekli senin annene gitmek istemiyor olabilir. Yani 20 sene aynı şeyi yaşamak istemiyor olabilir. Bu konuşularak çözülmesi gereken bir şey. Fakat kültürel bir takım adetler, gelenekler, görenekler, sosyolojik olan şeyler çok büyük bir bomba değil. Benim bahsetmek istediğim ilişki sessiz anlaşması. Yani daha önceki konuşmalarımızda ne demiştik? İncir çekirdeği küçüklüğündeki yaşanan problemler ve bu problemlerin üstüne anlaşma yapmak, yutmak, vazgeçmek, konuşmamak. Yani Gizem'in söylediği, hocam 2 sefer söyledim bir daha da söylemiyorum muhabbetine geri dönersek, bu bir sessiz anlaşma. Bir gün bunu bu tonla söylemeyeceksin. Daha yüksek bir tonla söyleyeceksin. Çünkü birikmiş olacak. Peki şimdi partnerimizin belli bir huyundan rahatsız oluyoruz. Bunda sessiz bir anlaşma var. Onun da en büyük savunması ben böyleyim. Ne yapacağız? Öyle mi? Ona bakacaksınız. Yoksa Yani bunu orta yolu bulmak sizinle istemiyor. Ben böyleyim diye şu savunuyor orada kendini. bir şeye bakmanız gerekiyor. Gerçekten öyle mi? Yani mesela şöyle bir durum var mı? Flört ediyordunuz, nişanlıydınız, evlendiniz, böyleydi ve şimdi siz rahatsızsınız. Bu mu? Yoksa hayır böyle değildi, şimdi böyle. Problemdeki veriyi iyi anlamak gerekiyor değil mi? Problemi tanımlamanız gerekiyor. Yani hangisi? Mesela eğer ki evlendiğinizde böyle değildi, şimdi böyleyse ortada bir problem var. Neden böyle? Ve neden ben böyleyim diyerek size kendini savunmak zorunda hissediyor? Hangi aynayı yapıyor? Acaba siz hangi konuda ben böyleyim diyorsunuz? O size ben böyleyim diyorsa daha önce böyle değildi, şimdi ben böyleyim diyor. O zaman şöyle bir düşünmenizi tavsiye ederim. Ben hangi konuda ben böyleyim diye dayatıyorum ki aynalanıyorum. Yok, o öyleydi, şimdi de böyle. O zaman sizi bu niye rahatsız ediyor? Problemi iyi tanımlamanızı tavsiye ediyorum. Sessiz anlaşma şu demek. Bir derede akış var. Çakıl taşlarıyla topladınız. Orada bir çağlayan yaratırsınız. Deredeki akışı bozmamak için, bu yolculuğun gidişatını bozmamak için anlaşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Pozitif anlaşmaları yapabiliriz ama negatif, sessiz anlaşmalar yapmamayı ben tavsiye ediyorum.